Merhaba arkadaşlar. Yaptığımız süvetere bir de hırka çalışması yapalım istedim. Hırkamızın ilikli tarafını göstermek istiyorum. Hırka için 52 ilmek attım. 10 ilmeğini pirinç olarak yürüteceğim. Diğer ilmeklerimi iki ters iki düz olarak yapacağız. Bunu yaparken şu 10 ilmek yine aynı süveterimizdeki pirinçten olacak. Tek yönlü pirinç. Onun için süveterimizin önüne hemen başlayalım. İlmek attığım yer ters taraf. Ters tarafta pirincimizi yaparken düz örüyorduk. Onun için 10 ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 ilmeği düz ördüm. Şimdi geri kalan ilmeklerimi 2 ters, 2 düz lastik olarak kuruyorum. Evet, geri gelirken de bu tarafta kalan 42 ilmeği 2 ters 2 düz olarak örüyorum. 10 ilmeğimi pirinç yapacağım. Şimdi iki düzümü yaptım. Pirincime başlıyorum. Pirincimde bir ters, bir düzdü, bir düz, bir ters. Bu 10 ilmeği de bir düz, bir ters olarak örüyorum. Ters tarafında zaten 10 ilmeği düz olarak 10. Geri kalan ilmeklerimi yine lastik olarak iki düz iki ters olarak devam ediyorum. Evet, sıranın sonuna geldiğimiz zaman diğer renk ipimizi alıyoruz. Yine bunda da bir çizgi koyacağız araya.
Evet, şu 10 ilmeğimizi pirinç olarak renkli ipimizle de örüyoruz. Evet, şimdi bu ipimizle gidiyoruz. Krem renkli ipimizle tekrar başa geliyoruz. Evet, bir sıra kahverengi ipimizle gittik. Daha sonra krem ipimizle geldik. Şimdi burada ilk iliğimi açacağım. Erkek olduğu için sol tarafı açıyorum. Ama siz hani renklerini değiştirip kıza yapacaksanız diğer tarafa ilik açın, sağ tarafına. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Artırıyorum. Şu 2 ilmeği kesiyorum. İliğimizi açmış olduk. Şimdi sıramıza devam ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi tekrar kremle sıramı tamamlayacağım. Kahverengi ile gidip geleceğim. Tekrar kremle 4 sıra örüp örneğimize geçeceğiz. Lastiğimizi tamamladık. 4, 2, 2, 2 ve 4 sıra olarak 14 sıramızı tamamladık. Şu da iliğimiz. Sol önümüz, sağ önümüzü yaparken pirinci buradaki 10 ilmeğe yapacağız. Şimdi örneğimize geçelim. 12 tane düz örgü örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi şu renkli ipimizi keselim. Yine ipimizi yürüteceğiz. Kahverengi ipimizi yürüteceğiz. Pardon, bir sıra gidip gelelim, öyle yapalım. Şimdi 18 tane de böyle renkli gideceğimiz yeri örüyoruz. Yani toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane düz örgü ördüm. Buraya saç örgüsü yapacağız. 2 ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane düz, 2 tane ters ve 10 ilmek pirincimi. Şimdi geri gelirken şurada bir ilik açmıştı. Kırkamızın hemen şurada bir alt kısmını tutsun diye bir ilik daha açıyorum. Yani 2 düğme dikeceğim. 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Artırıyorum. Kesiyorum. İkinci iliğimi de açtım. 10 ilmeğimi tamamlıyorum. 10. Şimdi saç örgümüzün yanındaki 2 düz, 8 ters,
ve diğer 2 düzümüz. Geri kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi sıranın başına geldiğimiz zaman 12 tane düz ilmek örüyorum. 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 12 tane düz ördüm. Renkli ipimi alıyorum. Burada 18 ilmek renkli ipimle örüyorum. Yine süveterde yaptığımız gibi ipimizi yürütüyoruz. Bu ipi yürütürken arkadaşlar şu ipi gerdirmeden, sıkmadan yani yapalım. Yoksa büzülür bu aradaki düz örgümüz. Bir tane tek, daha sonra ikisini birden. Bir tane tek örüyorum. Daha sonra krem iple beraber. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmeğimizde kahverengi ipimizde ördük. Şimdi tekrar krem ipimize geçiyoruz. 8 tane saç örgüsü yerimiz var. İki tane ters. 10 ilmeğimizde pirinç. Bakın iki deliğimiz de oldu. Bundan sonraki iliklerimizi şurada pirinçlerimizi sayarak 8 tane olup 9'uncu da veya ayarlayacağız 9 tane olup 10'uncu da açalım. Geri geliyorum. İki tane düzüm, 8 tane saç örgüsü, iki tane düz ve tekrar ipimizi yürütmeye başlayacağız. İlk ilmeğimi örüyorum. İkinciyi kremle beraber. Bir tane tek örüyorum. Aynı süveterde yaptığımız gibi bu kahverengi yeri krem ipimizi yürüterek örüyoruz.
Ve 12 ilmeğimi de krem iple örüyorum. Şimdi kremle gideceğiz. Şurada saç örgümüzü yapacağız. Evet, krem sırasında geldim. 2 tane tersimi ördüm. Şimdi ilk burmamızı 4 sırada yapacağız. Daha sonra diğer süveterde yaptığımız gibi 10 sırada bir saç örgülerimizin burmasını yapacağız. Yine aynı şekilde yapıyorum. 8 ilmeği çıkarıyorum. İlk 4 ilmeği takıyorum. Sondaki 4 ilmeği de sağ şişime takıyorum. Tekrar sol şişimi alıp düz örgümü örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 2 tane tersim, 10 tane de pirincimi örüyorum. Şimdi ilk kahve çizgimizi yaptık. Bu çizgiden 5 tane olması yeterlidir. Daha sonra üst kısmını kremle dümdüz öreceğiz. Saç örgümün de ilk kıvrımını yaptım, burmasını. Bundan sonra 10 sırada bir, iliklerimde her 9. pirinçte açacağım. Böylece koltuk altına kadar devam edelim. Ben önümü şöyle şu kadar ördüm. Renkli ipimizde 1 2 3 4 5 sıra renkli ipimizi yaptık. Şuraya cep şeklini vereceğiz. Daha sonra lastikten sonra da 32 sıra, pardon, 64 sıra düz örgü ördüm. Şimdi kolumuzun kesmesini yapalım. Önce 3 ilmek kesiyoruz. 1 2 3. Sonra devam ediyoruz örgümüze. Saç örgümü de yapıyorum. Saç örgüyü burma sırasındayım. Ve ön bantımızdaki pirinçlerimizi de örüyorum.
Evet, tekrar ön yüze geldiğimiz zaman 3 kesmiştik. Şimdi 2 ilmek kesiyoruz. 2 ve devam ediyoruz. 3 2 şimdi ön yüzde bir de bir ilmek kesiyoruz ve kol kesmemiz bitti. 3 2 1 olarak 6 ilmeğimizi kestik. Şimdi örgümüze bir yaka kesmine kadar bir müddet devam edeceğiz. Onu da şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 41 3 kadar daha yapsak aşağı yukarı bir 56 tane pirincimiz olana kadar devam edelim. Evet, kol boyunda ördüm. Şurada hafiften bir sıfır yaka açacağım. Toplamda da şöyle 2 4 6 8 şu dişleri sayarak şu 56. Pirincim. Şimdi buraya geldiğim zaman yakaya açacağız. Kesmeye başlıyorum. 12 ilmek keseceğim. Ters taraftayım. Direkt kesiyorum. 2 3 4 5 11. Bu da sonuncu. 12 ilmeği kestim. Şimdi kol tarafına gidiyorum ve yakaya geri geliyorum. Şimdi yakada zaten 10 pirincimiz vardı. 2 de tersimizi 12 ilmeğimizi kesmiştik. Şimdi 6 ilmek keseceğiz. Yakada örerek kesmiyorum. Direkt kesiyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 da 6. ilmeğimiz. Tekrar gidiyorum ve sıra başına geliyorum. 12 6 şimdi de 4 ilmek keseceğiz. 1 2 3 ve 4 12 6 4 ve şimdi de 2 ilmek kesiyoruz. 2 22 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bir ilmek kesiyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. Bir ilmek daha kesiyoruz. Omzumuzda 20 ilmek bırakıyoruz. Onu da dümdüz keseceğiz. Evet, önümüzü bitirdik arkadaşlar. 12 6 4 2 1 keserek yakayı bitirdik. Şimdi ben size bir de bir santim olarak vereyim. Kol boyumuz 14 santim. Koldan altı da 27 santim. Eni de 18 santim. Şimdi bir diğer önümüzde
Şöyle evet, şu şekilde. Bu arada 1 2 3 4 5 6 7 tane ilik açtım ben. Sağ önü yaparken pirincimizi bu tarafa getiriyoruz. Tam tersini kuruyoruz. Kurarken ona göre ilmeğinizi ayarlayın. İlk 10 ilmek pirinç olacak. Sonra saç örgüsü ve renkli ip. Şöyle şu vaziyette. Arkamızı da dümdüz ördüm. 88 ilmek başladım. Şöyle 88 ilmek. Yine aynı öndeki kadar 64 sıra düz örgü yaptım. 3 2 1 kolumu kestim. 14 santimde boyun örüp dümdüz kestim. İstiyorsanız siz arka parçayı da pirinç yapabilirsiniz. Şimdi kolumuza başlayalım. Koluma da 48 ilmek attım. 2 ters 2 düz lastiğimi ördüm. Yine aynı diğer bedenlerdeki kadar ördüm. Şimdi kolu isterseniz 6 sırada bir artırarak 64 ilmeğe çıkın. İsterseniz benim gibi, ben bir kere de çıktım. Hemen ilk sıra, şimdi ilk ilmeğimi boşaldım. İkinci düzümden bir tane aldım. Bir artırmamızı yaptık. Pardon, artık ters örmüyorum. Direkt düz örgüye geçiyorum. Tekrar şu iki düzün yanından bir tane daha artırdım. İkinci artırmamızı yaptık. Üçüncü düzden tekrar artırma yaptım. 3 tane. Şu ters ilmekleri düz olarak örüyorum. Düz ilmeğin dibinden bir tane alıyorum. Dördüncü artırmamı yaptım. Tekrar düz ilmeğin yanından beşinciyi. 5 tane artırma yaptım. Şimdi tersin yanından da bir tane artırıyorum. 6 oldu. Düzden artırıyorum. 7 oldu. Tekrar ters ilmekten de artırıyorum. 8 oldu. Düzden artırıyorum. 9. Şimdi 5 tane bu taraftan artıracağız düzlerden. Bu 10. Birinci artırmamız. 12. 13. Ve 14. Şimdi düz örgümün tersini geliyorum. 64 ilmeğimiz oldu. Bu 64 ilmeği kol boyumuz olana kadar 2 sıra kahverengiden 2 sıra kremden örerek gideceğim. Tekrar bir artırmamız olmayacak ama dediğim gibi isteyen bunu her 6 sırada bir iki yandan artırarak çıkabilir 64 ilmeği.
Evet, 2 sıra kremle düz örgümü ördüm. Şimdi diğer rengime geçiyorum. 2 sırada bundan öreceğim. Tekrar krem kahve olarak örgüme devam edeceğim. Evet, kolumu da 2 sıra krem 2 sıra kahve olarak ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tane kahverengi ipimle çizgi olarak gitmişim. Santim olarak da vereyim arkadaşlar. 30 santim kol boyunu örmüşüm. Evet, kolumun diğerini de bitirdim. Yalnız sayıları söylerken 48, 14'te artırdık, 64 dedim. 62 ilmek. Kolum 62 ilmek. Onu da bitirdim. Şimdi şu önümü dikmeden önce şuraya bir cep ağzı. Ben tek tarafını ördüm. Şöyle bir cep ağzı yapacağız. Şimdi cep ağzımızı yaparken şu 5 tane çizgimiz vardı. 18 ilmeğimiz var ama biz bunun üstünden 25 ilmek alacağız. Şöyle 1 2 3 4 5. sıradan başlıyorum. Buraya bir tane düğümümü attım. Şöyle çeviriyorum. Aynı yerden bir ilmek aldım. Şimdi hep şu 5. sıralardan, yani şuradan 1 2 3 4 5. sıralardan ilmek alacağız. Hemen yanından alıyorum. 2. Aslında bir alınca 18 eder. Biz aralardan da birer tane biraz fazla alacağız. 5-6 ilmek 25'e tamamlayacağız. 3 4 5 6 7. Arada bir de sayalım. 2 4 5. sıramız 8
3, bir de şu son sıram var. 4 tane pirincimi yaptım. Şimdi 1, 2 ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimdeyim. Ters ilmekte şu 3 tane ilmeği birden alacağım ki tersim düzüm karışmasın. Şimdi düz, ters. Sonda 5 ilmek kalana kadar bir ters bir düzümüzü örerek gidiyoruz. Evet, 5 ilmeğimiz kaldı. Yine şu 3 taneyi birden kesiyoruz. Bu cebimizin ağız kısmını biraz yuvarlamamızı sağlayacak. Şimdi bir kere daha kesmemiz yetiyor. Evet. Ön yüze geldik. Yine bir iki ilmeğimizi örüyoruz. Yanındaki 3 ilmeği kesiyoruz. İki, 4, 5 ilmeğimiz kalınca yine 3 ilmek kesiyoruz. Şimdi arka tarafa geldiğimiz zaman bütün ilmeklerimizi bitiriyoruz. Örerek kesmiyorum, direkt kesiyorum ve takıyorum. Evet, şöyle bir cep ağzımızda yapmış olduk. Bunu buraya düğme ile tutturacağım. İsterseniz dikebilirsiniz. Şimdi şuradan da omuz dikişimizi yapalım. Omuzlarımız 20 ilmekti. Şu arkamızdan 20 ilmeğimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20.
Evet, omuz dikişimizi de yaptık. Ben kolları daha sonra dikeceğim. Şimdi yakadan ilmek alacağız. Fakat erkek yaka olduğu için şöyle şuradan, şimdi şurayı şöyle üst üste tuttuğumuz zaman şu düğme deliğimiz. Tam onu hesaplayacağız. Şuradan bir boşluk bırakıp işaretimizi alalım. Evet. Şu aradan başlayacağız ilmek almaya. Bakın şuraya bir ipimi bağlayayım. Bakın şöyle yakamız. Ters taraftan başlıyoruz. Şu alttaki ipi de yürüterek ve bütün yaka çevresinden ilmek alacağız. Ama önce biz şu arkamızı şöyle tutuyoruz. Şöyle orta kısmına şöyle bir işaret koyalım. Şimdi buraya kadar kaç ilmek aldıysak diğer yarıya da aynı sayıda ilmeğimizi alacağız. Evet, tüm yakamın etrafından ilmeğimi aldım. 45 yarıya kadar, 45 de diğer tarafta 90 ilmeğim oldu. Şimdi bu yakamızın burası ters kısmı. Pirincimize ters kısmında düz olarak örüyorduk ve düz olarak başlıyoruz. Yani bu sırayı komple düz gideceğiz. Bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Geri gelirken yine bir ters bir düz pirincimizi kuracağız. Onu da bir müddet epeyce şöyle bir santim olarak daha sonra ölçeriz. Epeyce bir öreceğiz. Evet, yakamız da bitti arkadaşlar. Bakın ön yüzünde tersi, ters yüzünde de düzü var yakamızın. 10 santimde yaka örmüşüm. Şimdi dikişlerimizi de yapalım. Şu kolumuzun şöyle tam ortasını buluyoruz. Orta noktayı şu omuz dikişine denk getiriyoruz. Evet. Şimdi önce şu bir yarıyı dikeceğiz. Şuraya kadar.
Evet, şurası tam omuz noktamız. Bakın kolumuzu diktikten sonra diğer tarafı da şuraya kadar dikeceğiz. Zaten kol ayrım yerimiz var. Daha sonra da kolu çevirip isterseniz oraya kadar dikelim. Evet, kol dikişimiz bitti. Şimdi kolumuzu şöyle yapıyoruz. Şu kolu dikiyoruz. Daha sonra da şu beden kısmını birbirine dikiyoruz. Dikişlerimiz bitmiş oluyor. Evet, hırkamızın dikişleri bitti. Şu ön düğmelerini diktim. 2, 4, 6, 7 tane önümüzde. Birer tane de şöyle ceplerin üstüne, yani şu cep ağzına tutturdum, diktim. Bir de şu yakanın şöyle şuralarına birer tane daha dikmek istiyorum. Şuraya bir ipimi tutturayım. Evet. Bir tane de şu diğer tarafa dikip hırkamızı bitirelim. Evet, yakın sağ tarafına da düğmelerimizi diktik. Bu hem bir süs hem de yakanın kalkık durmasını engeller. Şimdi şu düğmelerimizi bir geçirelim. Evet arkadaşlar, hırkamızı da bitirdik. Takımımız çok güzel, şık bir hırkamız da oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.